Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber iPad 9. neslin 2025 yılında alınır mı alınmaz mı ona bakacağız. Hemen böyle hızlıca grafik ayarlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi akıcı da, dengeli de 60 FPS, HD, HDR bunlarda da 60 FPS veriyor. Fakat benim size tavsiyem pek fazla grafik ayarlarını yükseltmemeniz olacak. Ayrıca en düşük depolama birimi olarak 64 GB bir depolama alanı ile geliyor ve fiyat olarak 13,5 diyebiliriz, ortalama fiyat 14 diyelim. Fakat 2025 yılında alınır mı alınmaz bunun üzerine konuşacağımız için arkadaşlar ben bu cihazı 2025'te almanızı tavsiye etmiyorum. Yani HD ve HDR'da 60 FPS açıyor olmasına aldanmayın. İşlemcisi geride kalıyor. Zamanla gelen yeni güncellemeler var hem iOS kısmında hem PUBG kısmında ve işlemciler bunu almakta biraz zorlanıyor olabilir. Şöyle birkaç avantajı var. Örneğin kulaklık girişi var. 3,5 mm'lik jack girişi olduğu için çok iyi kulaklıkla ses kasabiliyorsunuz. Herhangi bir dönüştürücü olmadan kullanabiliyorsunuz. Çünkü diğer tabletlerde sadece Type-C olduğu için aynı anda hem şarj hem kulaklık için dönüştürücü almanız lazım ve orijinal Apple dönüştürücülerde biliyorsunuz ki pahalı. Örneğin benim şu an iPad A16'mda kullandığım dönüştürücüm yaklaşık olarak 3,5-4K civarı bir para. Tabii ben bunu gelecekteki bütün cihazlar böyle olacağı için bu dönüştürücüyü ortak olarak kullanacağım. Onun için bir kereye mahsus alabilirsiniz diye düşünüyorum. Her neyse bütün ayarlarda 60 FPS açabiliyor ama ben dengeli ve akıcıda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii alacak olursanız ki 64 GB versiyonunu hiç almayın. Yetmeyecek size. Kesinlikle yetmeyecek. Ben kullandım, biliyorum. Şu an kullandığım iPad A16'da baz versiyonu 128 GB da başlıyor. Bu güzel bir şey ve sadece 1K fiyat fazla. Yani bu cihaz 13,5 ise o da 14,5'tur. Hatta şu an hepsi burada üzerinde iPad A16 indirimde. Kesinlikle tavsiye ediyorum almanıza. Jack giriş yok. Diğer tabletlerde de olduğu gibi jack giriş sadece 9. nesile özeldi. Genelde artık yeni cihazlarda jack girişi olmuyor. HD ve HDR ayarlarda rank maçlarında kastırabilir, drop falan yiyebilirsiniz. Çünkü A13 Bionic işlemci kullanıyor. Bu SE2'nin işlemcisi. Tabi SE2 çok geride kaldı. 2020'de çıkan cihazlar. Yani lafın kısası Bionic A13 biraz eskide kaldı. Artık yeni tabletlere yönelmeniz lazım ve yeni tabletlerde yani şu an bunun bir üstü ucuz ve fiyat performans olarak iPad A16 var ve fiyatları neredeyse aynı ve iPad A16'nın depolaması 128 GB. Bu güzel bir şey. Onu size tavsiye ediyorum. Fakat onda HD ve HDR'da 60 FPS yok. Ki olsa da ben pek kullanmıyorum. Ben maksimum dengeli de kullanırım. O da biraz HDR tadı almak için. Öbür türlü HD ve HD'de en iyi cihazlar olan insanlar bile kullanmıyor. Hem FPS düşüşü oluyor hem rank maçı olur, drop falan yersiniz vesaire. Ama şu anki iPad A16'da ben akıcıda 60 FPS oynuyor ve hiç kasma, donma yaşamadım şu ana kadar. Yeni gelen Transformers modunda bile moda atladığım zaman hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor da. Normal oda sıcaklığında oynarsanız iPad A16'nın hiçbir sorunu olmaz. Bir de 9. neslin şöyle avantajından ziyade bir dezavantajı da var. Kenar çerçevesi çok geniş olduğu için eliniz kenara değdiği zaman joystick'i bırakabiliyor karakter ve öyle kalabiliyorsunuz rakibin karşısında. Bu biraz kötü bir şey. Şimdi değiştirmemdeki tek sebep kenar çerçevelerin geniş olmasıydı. Gerçekten face to face'te devamlı joystick'im takılıyordu. Çünkü o joystick kalın olduğu için parmağım oraya değince rakibin karşısında kalıyordum ve ölüyordum. Bu sebepten dolayı değiştirdim. Yoksa jack girişi vardı, her şey vardı. Müthiş ses kasılıyordu. Güzel bir cihazdı. Onun için iPad A16'ya geçtim. Tabi bundan önce Mini 7'yi kullanıyordum. Biliyorsunuz ki Mini 7 dünya kadar para vermemize rağmen hala 60 FPS kullanmamızı sindiremedim ve onu da sattım ve üzerine 7-8K para cebimde kaldı ve şu an iPad A16'yı kullanıyorum. 128 GB'da işlemcisi çok iyi. Akıcıda kasma donma yapmıyor. Evet, bu videomuz da böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Like atmayı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Blue team victory!